Bu kanal ne? Ben kimim? Güzel bir başlangıç. Ben Furkan. Kanalın adından anlamamış mıydın? Kanal ne? Furkan Bora Trade. Yine kanalın olduğunu da adından anlamamış mıydın? Ben nasıl trade yaptığımı günlük misali burada tutuyorum abi. Tamam mı? Gidiyorum atacağım grafiğimi karşıma. Diyeceğim ki aha burası desteğim, aha burası direncim. Bu diyeceğim buradan böyle böyle paralanır. Buradan böyle bir swipe olur. Bilmem ne yapar. Oradan iner çıkar. Ben kendimce bunun kararını vereceğim. Kendimce trade'lerime gireceğim ve bunu real time olarak paylaşmayacağım. Niye? Çünkü ben yatırım tavsiyesi verebilecek bir adam değilim. Ben şirket değilim, ben kurum değilim, ben kuruluş değilim. Ben banka değilim, ben yatırımcı değilim, ben de danışman değilim. Hiçbiri yok oğlum bende. Ben kendi kendime al sat yapınarak geçinmeye çalışan bir insanım. Alıyorum, satıyorum, kar edersem ne mutlu bana geçiniyorum. Bu karı da nasıl yaptım burada anlatacağım. Bir yandan da bana günlük olacak. Bir yandan bana günlük olmayacak. Bana günlük olacak. Bir yandan canı isteyene eğitim olabilir belki. Eğitim verebilecek durumda mı? Olabilir mi? 2017'den beri bu piyasanın içindeyim ben nihayetinde. Ben ilk bu piyasalara baktığımda şöyle bir elimde yeni telefonum vardı o zamanlarda. Yaz tatili boyunca çalışmışım 3 ay. 3 ayın sonunda aldım bir tane yeni telefon. Aa bak şurada duruyor. Şimdi birkaç parça. Çok severdim ama. Hala onaracağım diye duruyor. Anakartını ayırdım öyle atmama bakma. İşte mesaiye kaldım. Mesai paralarıyla dolar aldım. 350 dolar kadar cebimde var. Abi ben bu 350 doları ne yapacağım? Açtım o telefonu. Yazdım internete yatırım nedir, nasıl yapılır, ben bu parayı ne yapacağım? Borsalar, altın, işte dolar. Yok dayı çok yavaşlar. Ya emmi çok yavaşlar. Altın alıyorsun babam çıkacak. 2017'deyim gitmiyor hiçbir yere. Sonra baktım orada bitcoin bir şeyler diyorlar. Haberlere çıkmaya başladı bir de bu. Millet diyor ki balon patlayacak düşecek. Daha ne kadar çıkacağını sanıyorsunuz ki bilmem ne. Ulan merak ettim bir baktım şuna. O zaman 9300 dolar. Bütün Türk kanalları diyor ki bak 9300 dolar Bitcoin. Herkes diyor ki bütün Türk finansçıları. Bütün demiyor ama haberlerde falan. Çok sık duyuyorum o zamanlar. 17 yaşındayım ben bunu. O kadar sık söylüyorlar ki bu balon patlayacak. Arkasında bir şey yok. Bir şirket yok, kuruluş yok. Nereye kadar çıkabilir? Yatırım yapmayın, dolandırılmayın, kandırılmayın. Haberlerde diyorlar bunu ha. İşte o zamanlar dedim ki kripto para güzel bir şeymiş dayı. Öyle zart artıyor, zurt iniyor. Sadece düzgününü bulacaksın yani. Şirket bulmak gibi. Bir sürü şirket var arasından nasıl düzgününü seçersen düzgün bir artış oranı alabiliyorsun. Kripto paralarda öyleydi o zamanlarda. Düzgün bir projesi olanı seçince abi paran yükseliyordu bir şekilde. Ha ben bu parayı ne yapacağım? Borsaları gördüm. Borsalara girdim. O 350 dolar benim traderlığa başlama hikayem oldu. Tamam Bitcoin'in fiyatından bahsettim. Paranın nereden geldiğinden bahsettim. Çalıştım kazandım işte. Mesaiye kaldık çok fazla. Mesai paralarını dolara çevirdim. Biriktirdim öyle 3 ay boyunca. Başka? Bu kanal ne? Anlattım benim için. Dur buraya güzel yazmışım aslında. Kripto parayla al sat yapmaya başlayalı bu video tarihi itibariyle 8 yıl oldu. 2017'den bu yana evet 8 yıl oldu. Bu 8 yıl boyunca çok araştırma yaptım. Ne güzel abi. Aferin sana. Çok hata yaptım ama oyunda kalacak kadar da kazandım. Evet oyun demişim. Lakin bu bir oyun değil. Bunu uyandırmak isterim. Parayı kaybedince gidiyor. Haberiniz olsun. Yani para yatırdım. İşte boost aldım. Kaybedince gidiyor. Fakat dediğim gibi çok kazandım. Çok kaybettim. Abi çok kazanmadım. Çok kaybettim. Ama oyunda kaldım. Yani güzel bir deneyim olmuş benim için. Başka ne demişim? Bu kanalda bazen sizlerle deneyimlerimi, yaptığım hataları, borsada yaşadığım ilginç olayları paylaşacağım. Evet, arkadaşımın çok kazanması ve bana söylemesi dedik gel dedi. Bu arkasında Google var dedi. Google destek atıyor buna dedi Render'a. Projede çok güzeldi, çok mantıklıydı. Gel dedi. Gitmedim. Benim eşekliğim oğlum bunları anlatacağım. Nerede kaldım? Borsalarda yaşadığım ilginç olayları paylaşacağım. Manipülasyonlar gibi çok fazla manipülasyon gördüm. Çok fazla botlar tarafından yönetilen para birimi gördüm. Bunları paylaşacağım. Çoğunlukla ise yaptığım analizleri ve açtığım pozisyonlardan bahsedeceğim. Bunun çoğunlukla olacağını sanmıyorum. Şimdi anlatırken fark ettim ki ben diğer şeyleri anlatmaktan bayağı haz alıyorum. Geçer böyle kameranın koşuna var ya 5 saat sana boş yaparım ben. Bu anlattıklarım burada pozisyonlardan bahsedeceğim. Desteği direnç bunlar dolu şeyler. Ben boş yapmayı seviyormuşum. Böyle kamerayı sırf bunun için açmışım ben. Çok iyi hissettirdi şu an. Tamam. Ondan da bahsettim. Çoğunlukla yaptığım analizlerden ve açtığım pozisyonlardan bahsettim. Teşekkürler. Başka ne yazmışım kendime? Ama şunu da netleştireyim. Netleştirelim evet. Fair warning. Benim açtığım pozisyonları siz de açın demiyorum. Asla demiyorum. Asla öyle bir tavsiye vermem. Zaten içeriklerimi anlık paylaşmış olmayacağım. Evet olmayacağım. Hepsini önce editleyeceğim. Ben burada 20 dakika çekim yaptım. Bunu 3 saat belki 5 saat editleyeceğim şimdi. Çektikçe de çekiyorum. Bir de ben bunu istiyorum ki aslında 1-2 farklı açım olsun. Ondanım yok.
kameram yok. Alacağım. Dert değil. Ufaktan başlamak lazım. Potansiyeli olmayan bir şey yatırım yapmaya gerek yok. Çektim böyle, hoşuma gitti. Siz de izlediniz. Tamam ya, bir iki tane daha kamera alırım. Bir tane buraya koyarım, bir tane oraya koyarım. Farklı açılardan çekim yapmış olurum. Bir tane stüdyoda ayrı tutar. Hakikaten stüdyo çekim ve amacına uygun kullanmış oluruz. Neden olmasın? Bunların hepsi talebe bağlı. Ya baktım kanalı ilgi görüyor. Tamam derim. Baktım eğitim videoları ilgi görüyor. Tamam derim, eğitim yaparız. Eğitim verecek konumda olduğumu hala düşünmüyorum. Evet, 8 yıldır alsat yapıyorum. 8 yıldır da bir şekilde geçiniyorum ama 8 yılda zengin olmadım. İçeriklerim anlık paylaşım olmayacak. Evet. Postlarımı anlık olarak paylaşmayacağım. Bunu kaç kere tekrarlamışım. Tüm videolar düzenlenmiş ve planlı olacak. Planlı kısmından emin değilim. Canlı yayın şu an için düşünmüyorum. Belki şu muhabbet çok hoşuma gittiği için olabilir ama canlı yayında hani beraber aldık, beraber sattık. İşte sanmıyorum. Belki beraber inceledik olabilir ama bunların sonucunda bir aksiyon almanızı istemiyorum. Çünkü sizin paranız, sizin sorununuz ve ben bu para için herhangi bir tavsiye ya da öneri verecek belgelere, şirkete sahip değilim. Yasal olarak bunları yapacak noktada değilim. Bu yüzden bunların hiçbirini tavsiye etmiyorum. Belki ileride canlı analiz olur, ha bunu demişim işte. Ama yakın zamanda sanmıyorum. Meme coin önermiyorum. Evet, asla şey olmayacak abi. Kürek coin çok iyi gidiyor abi. Alın roket, to the moon, kürek coin. Asla. Asla meme coinlerden benim kaybettiğim oldu ve ben bunu kimseye de önermeyi düşünmüyorum. Çünkü saçma sapan bir şey. Özellikle Pump Fan adındaki proje çıktığından beri herkes çatır çutur meme coin kafasına göre basabiliyor. Bugün kürek coin dedim. Yarın çıkıp hakikaten kürek coin'i çıkartabilirsin. Hatta biri çoktan kürek coin yapmıştır. Sen kürek coin 5'i yapabilirsin. Kimse de bir şey diyemez. Hatta bunların çeşitli borsalarda listelendiğini görebiliriz. Gördüğüm çok salakçı projeler var. Arkası dolu olmayan paralara yatırım yapmayı ben desteklemiyorum. Evet abi yükseliyor, evet abi düşüyor, evet bunlar oluyor. Fakat bunlar birilerinin manipülasyonu sonucunda oluyor. O para değerlenmiyor, o paranın değerlendiği bir gelecek yok. Doge falan da değerlenmiyor. Doge'nin şu an değerlenmiş olmasının gerçekten bir sebebi var. Doge abi o zamanlarda bir borsadan başka bir borsaya, bir kişiden başka bir kişiye gönderim yaparken en düşük ücreti kesen para birimlerinden biriydi Doge. Çok düşüktü, bu yüzden insanlar Doge alıp göndereceği bir şeyi Doge ile gönderiyordu. Şu an onun yerinde çeşitli işte AVAX gibi şeyler var, projeler var. Doge'nin de olduğu yeri dolduran. Ya bir zamanlar Doge evet gerçekten alın kullanın diyebileceğimiz bir meme coin'di. O yüzden bugünü gördü. Fakat diğer meme coin'ler için bu geçerli değil. Dün %400 arttı diye bugün %500 artacak diye hiçbir zaman bir şey yok abi meme coin'lerin. Hepsi kumardır. Meme coin bir kumardır. Eğer zengin değilseniz, çok zenginsiniz, o meme coin'i manipüle edecek kadar çok paranız var. O zaman abi tamam, siz zaten o parayı manipüle edip para kazanabilirsiniz. Ama sizin benim gibi az miktarda bir paranız varsa ve bununla geçinmeye çalışıyorsanız meme coin'den uzak durmanız gereken tuzaklardır. Sadece meme değil, yani arkası boş olan bütün para birimleri için böyle diyeceğim. Çok güzel bir not düşmüşüm kendime. Eğer anlattıklarım hoşunuza gittiyse kanalıma abone olabilirsiniz. Yandaki çan ikonuna basarsanız yeni videolardan da haberdar olursunuz. Bu tanıtım videosunu beğenip beğenmemek tamamen sizin keyfinize kalmış. Tanıtım videosunu beğendiniz mi? Beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Beğenmediyseniz de beğenmeyin. Sıkıntı değil gerçekten. Çok rahat olabilirsiniz bu konuda. Yorum yapmaktan çekinmeyin. Ben muhabbet etmeyi seven bir insanım. Bugün bir şey yazarsın, bir dahaki videoda ben onu kesin referans alırım. Yani garanti olarak demiyorum. Yani alakalı şeylerden bahsediyorum. 1-3 multijetler de abi gitmiyor deme bana. Finans kanalı burası. Okey? Okey. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.